arkadaşlar. Bir Yumak'la gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz yazlık süveter modelinin yapımını paylaşacağım. Modelimizin ortasında, ön ortasında, kollarında ve yine arkasında modelimiz mevcut, örneğimiz mevcut. Bu şekilde gayet şık bir model. Bakın, yeleğimizin aynı zamanda bir de eteğini, süveterimizin aynı zamanda bir de eteğini yaptım. Yine bir sonraki videomda bunun yapımını paylaşacağım. Yine onu da bulabilirsiniz. Paylaştığımda açıklama kısmına linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakıp takip edebilirsiniz. Zaten bildirimleri de açarsanız yine görebilirsiniz. Evet, süveterimin şöyle bir ölçülerini sizlerle paylaşayım. Şu bedeninin ölçüsü 28 santim, bedenimin ölçüsü. Bakın, bedenimin ölçüsü 28 santim. Şöyle boy olarak da 30 santimde bir boyu var. 1-1,5 yaş çocuklarına rahatlıkla olabilecek bir ölçü. Kullandığım malzememden biraz bahsetmek istiyorum. Kartopu bambu kullanıyorum. Genellikle ben yazlık elbiselerimde, robalarımda genellikle hep kartopu bambu kullanıyorum. Çünkü çok yumuşacık bir ip. Dokusunu çok beğendiğim bir ip ve gönül rahatlığıyla çocuklarınıza bu iple örülmüş ürünleri gönül rahatlığıyla çocuklarınıza giydirebilirsiniz. İpim 100 gram 230 metredir. Kodunu da yine paylaşayım. K574 kodu var. Bu süveter için 1,5 tane ip kullandım. Eteğiyle birlikte takım olarak 3 adet ip kullanmış oldum bu ölçülerde. Tabii ki daha da büyütürseniz kullanacağınız ip miktarı artacaktır arkadaşlar. Şimdi tığımda 4 numara 2,5 milimlikte bir tığ kullandım. Eğer eliniz çok bolsa 2 numara 2 milimlik bir tığ kullanmanız yeterlidir. Bunu büyütmek için neler yapmalıyız? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yaka kısmından başlıyoruz. Örneğimizi yaka kısmından itibaren kuruyoruz. Burada çekeceğimiz zincir 9'un katları artı 6 şeklinde olmalı. Yani bir zincir çekeceğiz. Çektiğimiz zincirin sayısı 9'a bölünebilmeli ve üzerine de artı 6 eklemeliyiz. 6 eklemeliyiz. Yani örnek veriyorum. 180 tane zincir çekiyoruz. 189'un katıdır. Üzerine de 6 tane daha zincir ekliyoruz. 186 zincir yapıyoruz. Bu şekilde büyütebilmek için bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın, kolda bundan 3 tane var. Şöyle 3 tane desenimiz var kolda. Önde de 4 tane desenimiz var. Biz bunu büyütebilmek için şu öndeki desenleri artırmamız gerekiyor. Bu desenler için de her bir desen için de 9'ar ilmek artıracağız. Her bir desen için 9'ar ilmek artıracağız. Böylelikle yeleğimizi büyütmüş olacağız. Yani diyelim ki kollara birer tane daha eklemek istiyorsunuz. 4 tane yapacaksınız. 9 buradan, 9 buradan, 18. Bir tane de önden ekleyeceksiniz. O şekilde artırımınızı yapacaksınız arkadaşlar. Yetişkin olarak da hazırlayabilirsiniz bu modeli. Gayet güzel anne kız takım olarak giyebilirsiniz. Evet, modelimi bu şekilde tanıttığıma göre, büyütebilmek için gerekli olan bilgiyi de verdiğime göre dilerseniz yapımına geçelim. Burada küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek olan diğer videolardan anında haberdar olabilmeniz için bu önemli arkadaşlar. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, şimdi ben modelimin yapımına başlıyorum. Toplamda 114 tane zincir çektim. Şimdi bu 114 zincirimi şöyle düzlüyorum. Dümdüz bir şekilde sonuna kadar geldim ve şu ilk zincirime şöyle içinden çıkarıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5. Hemen dibine trabzan yapacağım. Dibine değil, yanındaki zincire arkadaşlar. Yanındaki zincire bir tane trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Yanındakine battım. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde doladım.
İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye tekrar batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Evet. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Yanına bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye trabzan. 1, 2 zincir çekiyorum. Yanına yine çiçeğimizi yapacağız. Bunlara çiçek yaprakları diyeceğim arkadaşlar. Çiçeğimizin yaprağını oluşturacağız yine. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. 1, 2 zincir. Evet, 2 zincir çektik. Yanına trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. 2 zincir. Yanına yine yaprağımızı oluşturuyoruz. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Tek seferde topladım. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. Aynı yere tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Tekrar batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. 1, 2 zincir. Yanına bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi buraya bakıyorum. Bakın. Şöyle bakalım. 1, 2 ve 3 tane çiçek oluşturduk burada. 1, 2, 1, 2 ve 3. Şimdi burası bizim kol kısmımız olacak. Burada da artırma yerimizi yapacağız. 1, 2 zincir çekiyorum. Yanına batıyorum. 1, 2 zincir. Hemen yanına bir tane yine yaprağımızı oluşturuyoruz. Yaprakların nasıl yapıldığını anladınız sanırım. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye tekrar batarak yaprağımızı oluşturuyoruz. Aynı yere 3 kere batacağız. Tığımızda 4 var. Hepsini tek seferde topluyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına bir tane trabzan yapıyorum. Artırma yerimizi bu şekilde yapmış olduk. Birinci yaprağımız. Ön kısmımız için de 4 tane yaprak oluşturacağız. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. 1, 2 zincir. Hemen yanına yaprağımızı oluşturuyoruz. Yaprağı anlamış olduğunuzu düşündüğüm için hızlı yapıyorum onu artık. Bu iki yaprak arasında kesinlikle iki kanat yaprak çiçek yaprağı arasında zincir yok. 2-3 tane atlayacağız. Dördüncüye tekrar çiçeğimizin yaprağını yapacağız. İki zincir çekiyorum. Yanına trabzan. Tekrar 2 zincir. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye yine trabzan. 1, 2 zincir. Yanına yaprağımızı oluşturuyoruz. 2, 3. 2 zincir. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Burada 2 zincir çekmeyeceğim arkadaşlar. 2 yaprak arasında zincir yoktu. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye yaprağımızı oluşturuyoruz. 3, 1, 2 zincir. Hemen yanına da trabzanımı yapıyorum. Bakacağım şimdi kaç tane
1, 2, 3 tane yaprak oluşturduk. Şimdi dördüncü yaprağımızı yapalım. 1, 2 zincir, 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye tekrar trabzan yapıyorum. 2 zincir, hemen yanına da yaprağımızın çiçeğimizin tek yaprağını yapıyoruz. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye yaprağımızı yapıyoruz. Ve 2 zincir, yanına trabzan yapıyorum. Şimdi şöyle bir bakacağım. Kaç tane yapmışım? Şimdi yuvam burada. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yaprağımızı yapmış olduk. Şimdi tekrar artırma yerimizi yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Şu tek trabzanı yapmış olduğum yere trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere. Ve 2 zincir çekiyorum. Yanına da yuvamı oluşturuyorum. Çiçeğimin yaprağını oluşturuyorum. Evet. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Diğer yaprağımızı yapıyoruz. Yine kol kısmındayız şu anda. Evet, 2 zincir. Hemen sıradaki zincirime bir tane trabzan yaptım. 2 zincir, 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye yine trabzan, 2 zincir ve yanına yine çiçeğimizin birinci yaprağını oluşturuyoruz. 1, 2, 3 tane atladım. Çiçeğimizin ikinci yaprağını da yaptık. 2 zincir çektim. Hemen yanına trabzan, 2 zincir, 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. 1, 2 zincir, yanına yaprağımızın birini yapıyoruz. 1, 2 zincir, pardon, zincir yoktu iki yaprak arasında. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Ve yaprağımızın ikincisini de yaptık. 2 zincir, hemen yanına bir tane trabzan yapıyorum. Ve bakıyorum kaç tane yapmışım yuvadan sonra. Yuvam burada. 1, 2 ve 3 tane yaprak yapmışım. Şimdi tekrar yuvamızı oluşturacağız. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere, şu trabzanımı yapmış olduğum yere bir tane trabzan yapıyorum. Evet. 1, 2 zincir, yanına da fıstığımız, yaprağımızı yapıyoruz. İpimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye aynı şekilde. Evet. 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına bir tane trabzan. 1, 2 zincir, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yanına yaprağımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Bir, iki zincir, yanına trabzan. 1, 2 zincir, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. 2 zincir. Şu anda kaçıncı yapraktayız? 1, 2, üçüncüyü yapacağım. Bir, iki, üç tane atlıyorum. Dördüncüye bir, iki zincir. Hemen yanına
1 2 3 zincir, 1 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. Kaç tane oldu? 1 2 3 tane oldu. Yanına fıstığımızı oluşturuyoruz. 1 2 3 tane atlıyorum. 2 3. Evet. Şimdi sonunda şurada çekmiş olduğumuz bu zincir şöyle 1 2 3 dördüncüsüne batıyorum ve çekiyorum. İkinci sıramızdayız. Şimdi başlarken şu alttakinin, bakın gözüküyor mu? Şöyle hemen belinden kavruyorum, içinden çıkarıyorum ve şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki hemen bir boşluk var, bakın. Buraya bir tane. Burası bizim artırma yerimiz. Hani bu ortalarda kollar için, önler için artırma yerleri yaptık. Burası da bizim yine artırma yerimiz. Buraya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir ve bir tane trabzan yapıyorum. Ve şu tek trabzanı da lastik olarak alıyorum. Evet. Şimdi şu iki yaprağın arasına yine yaprağımızı yapacağız. 2 3 2 zincir, tekrar aynı yere bir tane yaprak yapıyorum. Evet. İpimi doluyorum, zincir çekmiyorum. Şu tek trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir, şuradaki diğer trabzanın üzerine yine trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Şu iki yaprağın arasına yine yaprak yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar yaprak. İpimi doluyorum ve şu trabzanın üzerine de trabzan yapıyorum. 2 zincir, şuraya trabzan. Bakın diğer trabzanın, 2 tane trabzan var burada. Onların üzerlerine trabzan yapıyoruz. İpimi doluyorum. Tekrar fıstığa, yaprağa arkadaşlar. Yine yaprağımızı oluşturuyoruz. Tam ortasına 2 zincir çekiyorum araya. Yine yaprağımızı oluşturuyoruz. İpimi doluyorum. Yanındakine trabzan. 1 2 zincir. Diğer trabzan, yuvaya gelmişiz arkadaşlar. Bakın yuvadayız şu anda. Burada yapmış olduğum bu trabzanı söktüm. Şimdi ipimi doluyorum. Ve bakın yuvanın bacakları. Şu ilk bacağı şöyle belinden tutuyorum. Trabzan yaptım. İçerisine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Bu sefer ikinci bacağını yine lastik olarak alıyorum. İpimi doladım ve şuradaki yaprağımızın tam ortasına zincirsiz bir şekilde geliyorum ve yaprak oluşturuyorum yine. 2 zincir, tekrar aynı yere yaprak oluşturuyorum. Evet. İpimi doladım. Trabzanın üzerine trabzan, 2 zincir, yandaki trabzanın üzerine, bakın alttaki tek trabzanın üzerine yine trabzan yapıyorum. Ve çiçeğin ortasına zincirsiz bir şekilde atlayıp tekrar çiçek yapıyorum. İki zincir, aynı yere tekrar çiçeğimizi yapıyoruz. İpimi doluyorum.
Yine zincirsiz, hemen yanındaki trabzanın üzerine trabzan, 2 zincir ve diğer trabzanın üzerine tekrar trabzan ve çiçeğin ortasına atlıyorum. Bir sonraki yuvaya kadar yine aynı şekilde devam edelim arkadaşlar. Çiçeğin ortasındayım. İki zincir ve tekrar ikinci yaprağımızı yapıyoruz. Şimdi bakıyorum. Yuvaya gelmişim. Gördüğünüz gibi yuvamızın şu ilk bacağını şöyle lastik olarak alıyorum. İçerisine bir trabzan, 2 zincir ve bir trabzan yapıyorum. Ve ikinci bacağını da yine lastik olarak alıyorum. Ve yapraklarımızı oluşturuyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Buradaki bu 3 zincirimi şöyle altından, hani belinden yine kavruyorum. İçinden çıkarıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Evet. Şimdi bu zincirimin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimin de şuradaki içerisinde trabzan yapmış olduğumuz yer. Bakın artırma yerindeyim. Burada trabzan yapmış olduğum yer. Bunun üzerine bir tane trabzan yaptım. Yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan. Ve şu trabzanın üzerine de bir tane trabzan. Bakın 2 sırada yuvalar tek tek. Tek trabzan, 2 zincir, tek trabzan, tek trabzan, 2 zincir, tek trabzan. 2 sıra bu şekilde. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde yuvamızı yaptık. Şimdi ipimi doluyorum ve şu lastiğimizi hep lastik olarak devam ettireceğiz bu lastikleri. Tekrar şöyle belinden kavradım ve lastik olarak ördüm. 2 zincir çekiyorum. Bakın şu çiçeğin hemen ortasına şöyle bir tane trabzan. 1, 2 zincir. Şu trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. Tekrar diğer trabzanın tepesine trabzan. Bu sıra komple trabzan olarak devam edeceğiz. 2 zincir. Yuvanın ortasına trabzan. 2 zincir. Şu ilk trabzana trabzan. 2 zincir. Yine bunun üzerine de aynısını yapıyoruz. 2 zincir, yuvamın ortasına trabzan. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Lastiği lastik olarak aldım. Şu yuvamın içerisindeki şu tek trabzanın üzerine bir tane trabzan, yuvaya 2 tane trabzan, 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Şu tek trabzanın üzeri trabzan, bu lastiği de yine lastik olarak alıyoruz. 2 zincir. Şu çiçeğimizin tam ortasına trabzan, 2 zincir. Yuvaya kadar hep böyle trabzan yapıyoruz. Sadece yuvada artırma işlemimizi yapıyoruz. Aralarda hep 2 zincirimiz var.
Diğer yuvaya kadar geleceğim. Bu kısmı da yine sizlerle paylaşacağım. Evet. Bakın şimdi yine artırma yerindeyim. Bu lastiklerimizi yine lastik olarak alıyorum. Şu trabzanın üzerine trabzan, yuvaya 2 tane, 1 2 zincir ve tekrar yuvaya 2 tane trabzan yapıyorum. Tek trabzanın üzeri trabzan, şöyle göstereyim. Lastiğimiz de lastik. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonundayım. 2 zincir çektim ve yine bunu bu şekilde lastik olarak alıyorum. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki bu 3 trabzanımı üzerlerine trabzan olarak yapıyorum. Yuvaya bir trabzan. Şu anda birinci sırada yaptığımız işlemlere döndük arkadaşlar. Yani 3 sıra örüyoruz. 4. sırada birinci sıranın işlemi. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yuvaya trabzan. Şu trabzanların üzerine trabzan olarak alıyorum. 2. Toplamda bakın burada şu yuvanın içerisiyle 4 tane trabzanım oldu. Şunu da lastik olarak alıyorum. Evet. 2 zincir çekiyorum. Şimdi hemen yanındaki zincire, şu yanındaki zincire çiçeğimi yapıyorum. Çiçeğimin bir yaprağını. İpimi doluyorum. 1 2 3 tane atlıyoruz. Bakın 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye trabzanımı yapıyorum. Bakın burada size kolaylık olsun diye şu alttaki trabzan ortada kalacak. Bakın şu alttaki trabzan ortada kalacak. İkinci trabzanın da hemen yanı, bakın tepesi değil hemen yanı olacak yaprağımız. 2 3. Evet, yaprağımızı yaptık. Bakın tekrar söylüyorum. Şu ortadaki bir tane trabzan ortada kalacak. İkinci yaprağımı yapmış olduğum yer şu trabzanın hemen yanındaki ilmeğim olacak. İpimi doluyorum ve bu trabzana da bir tane trabzan yapıyorum. Ama tabii ki 2 tane zincirimizi çekiyoruz o arada. 2 zincir ve trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, yanındaki trabzanıma trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yanındakine yaprağımı oluşturuyorum, hemen yanındakine. Birinci sırada da yine aynı işlemleri yapmıştık. Burada da aynı işlemleri yapıyoruz. İpimi doluyorum. Bakın hiç saymıyorum. 1 2 3 saydığım zaman zaten aynı yere gelecek. Diğer trabzanımızın hemen yanındaki zincire, yani ona gelmeden bir önceki zincirden ikinci yaprağımızı yapıyoruz. İki zincir çekiyorum ve bu trabzanın da tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, yanındaki şu ortadaki trabzana bir tane trabzan, 2 zincir ve yine hemen yanına yaprağımızı oluşturuyoruz. Diğer tarafa da yine aynı şekilde yaprağımızı oluşturuyoruz. Evet, bakalım. Yine burada 3 tane yaprağımız oluşmuş oldu. Ve bu yapraklar, çiçekler alttaki ile birlikte üst üste gelmiş olacak arkadaşlar. Evet, ipimi doluyorum. Burada yuvaya geldim. Lastiğim var. Hemen lastiğimi lastik olarak alıyorum. İpimi doluyorum. Şuradaki 3 tane trabzanım örüyorum trabzan olarak. 2 3.
İpimi doluyorum. Yuvaya bir trabzan, 2 zincir ve yuvaya bir tane trabzan. Tekrar şu trabzanları trabzan olarak alıyorum. Lastiğimi de lastik olarak alıyorum. Şu anda 1, 2, 3, 4. sıramızdayız. Dediğim gibi her 3 sırada bir kendini tekrar edecek. 3 sıra öreceğiz. 4. sırada tekrar edecek. 4, 5, 6'yı öreceğiz. 7. sırada tekrar 1. sırayı tekrar edeceğiz. Hep o şekilde arkadaşlar. Evet, ipimi doluyorum. 2 zincir çekiyorum. Yanında evet şuna bakarken de yine yaparken de yine bakın hani tam denk geliyor mu arkadaşlar? Hata da yapmış olmayın. Tekrar yaprağımızı yapıyoruz. Arada 3 tane kaldı. Trabzanı da bir öncekinden işlemimi yapıyorum. 2 zincir. Yanındaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 2 zincir. Trabzanın tepesine trabzan. 2 zincir. Hemen yanına yaprağımı oluşturuyorum. 3 atladım. Diğer trabzanın önünde. İki zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine bir tane trabzan. 2 zincir. Trabzan. 2 zincir. Hemen yanına fıstığımızı oluşturuyoruz. Yaprağımızı oluşturuyoruz. Umarım anlaşılır oluyordur arkadaşlar. Şuradaki yuvayı tekrar göstermek istediğim için devam ediyorum. Evet. Şu ortadaki trabzandan sonra fıstığımızı yapacağız. Evet. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve burada lastiğimizi yapıyoruz. Yuvadayız. Lastiğimizi yapıyoruz. Şuradaki 3 trabzanımızı örüyoruz. Yuvaya tek trabzan. 2 zincir ve tekrar yuvaya bir trabzan. Şuradaki 3 tane trabzanımı da yine örüyorum. Ve lastik. Daha sonrasında 2 zincir ve şöyle yanındakini de yaprağımızı oluşturacağız. Lastiklerden önce ve sonra hemen yaprağımız var. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bir üst sırayla görüşelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonundayım. Yine şu 3 zincirimi bu şekilde alıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. sıramızı yaptık. Şu anda 5. sıramızdayız. Şimdi tekrar şu 4 tane trabzanın üzerine trabzan olarak örüyorum. 2, 3, 4. Yuvaya yine bir tane. İkinci sıra şu anda başlangıçtaki ikinci sıramızı yapıyoruz aslında. Burada yuvaya bir tane batmıştık. Yine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve yuvaya bir tane trabzan.
Daha sonrasında şu trabzanların üzerine 4 tane trabzanın üzerine yapıyorum. 2 ve 4. Lastiği de lastik olarak alıyorum. 2 zincir şuraya, şu yuvaya atlıyorum. Ortasına zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Zincirsiz yapacağız. Ortasına yaprağımızı yapıyoruz. Araya 2 zincir, tekrar aynı yere batıyoruz. 2 ve 3. İpimi doluyorum ve şu trabzanımı yapıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın ikinci sırada çiçeğimin üst yapraklarını yaptım ve zincirsiz şekilde trabzanlı olarak battım. 2 zincir çekiyorum. Şu trabzanın üzerine batıyorum. Bakın 2 zincir çektim. Şu trabzanın üzerine battım. Daha sonra zincirsiz bir şekilde yaprağımı oluşturuyorum. Yani takıldığınız yerde şuraya da bakabilirsiniz. İki zincir ve yaprağımın ikincisini oluşturuyorum. Zincirsiz bir şekilde şu trabzanın üzerine trabzan, 2 zincir ve şuradaki tek trabzan alıyorum. İpimi doluyorum. Yine şu yaprağımı yapıyorum. Bakıyorum yuvama gelmişim. Lastiğimi lastik olarak aldım. Şu trabzanların üzerinde trabzan olarak yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 yuvaya da bir tane trabzan, 2 zincir ve bir trabzan. Tekrar trabzanları trabzan olarak alıyoruz. Lastiği de lastik olarak. Yaprağımızı yapıyorum. 2 zincir. Tekrar aynı yere diğer yaprağımızın diğer kanadını yapıyoruz. Zincirsiz bir şekilde yanına trabzanımı şöyle bakın. 2 zincir ve diğer trabzanı. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Takıldığınız yerde şu ikinci sıraya bakarsanız ne yaptığınızı böylelikle görebilirsiniz. Evet, sıra sonundayım. İpimi doluyorum. Ve zincirsiz bir şekilde en son çiçek yapraklarımızı yapmıştık. Ve şu 3 zincirle birlikte içinden çıkarıyorum. 3 zincir. Evet, şu anda da 6. sıramızdayız. Yani buranın 3. sırası. Şu trabzanların üzerlerine trabzanlarımızı yapalım. Burada kaç? 2, 4, 5 trabzan yaptım. Şimdi bakın 2 sıra tek olarak yapmıştık yuvanın içerisine. Bir sırada çift olarak yapacağız. 1, 2. Bakın 3. sıramızda da yine aynı şekilde. 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvaya iki tane trabzan yapıyorum. Ve şuradaki trabzanlarımın üzerlerine trabzan. Evet, burada yuvamdakilerle birlikte 2, 4, 6 tane trabzan oldu. Şunu yapıyorum. Yuvayı. Evet. 2 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine trabzan. İki zincir. Şuradaki trabzanın üzerine trabzan.
2 zincir, trabzanın üzeri trabzan, 2 zincir, çiçeğimin ortası trabzan. Bu sıra bütün trabzanları batarak trabzanlar yapıyoruz. Zincirlerden oluşan trabzanlar yapıyoruz. Yani yine çiçeğimizi koymak için zemin hazırlamış olacağız. Evet. Bakın aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Şimdi buradaki trabzanlarımızın üzerine de trabzanlarımızı yapalım. Yuvadayım şu anda. Yedi tane trabzan olacak burada. Yuvanın içerisiyle beraber. 2 trabzan daha yaptım. Bakın 2, 4, 6, 7 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar 2 trabzan yapıyorum. Modeli anladığınızda oldukça zevkli örülen bir model. Kolay da bir model. Sadece birazcık kafa yorulması gereken bir model arkadaşlar. Yetişkin olarak da hazırlayabilirsiniz modeli. Evet, lastiğimi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Şöyle de bir görüntüsünü görün istedim. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir model. Bu modelin aynı zamanda eteğinin videosu da gelecek arkadaşlar. Mutlaka takipte kalın. Şimdi 6. sıramızı yapmış olduk. 7. sıramızda örneğimizi tekrarlayacağız. Yani neredeki örneğimizi, ilk sıradaki ve 4. sıradaki örneğimizi tekrarlayacağız. Bakın şuradaki kısmı. Dilerseniz geriye sararak izleyebilirsiniz. Şöyle küçücük yine göstereyim size. Sonrasında da istediğimiz yere kadar, ölçüye kadar öreceğiz. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Şu trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7, bir tane de yuvanın içerisine yapıyorum. 8. 2 zincir, aynı yere tekrar trabzan yaptım. Devam ediyorum. Burada da yine 8 tane olacak yuvamın içerisiyle birlikte. Yedi, 8. Hemen lastiğimi yapıyorum ve hiç zincir çekmeden yanındaki zincire çiçeğimin bir yaprağını yapıyorum. 2 zincir çekmiyoruz. Evet, çekmeden yapıyoruz buradaki fıstıklarımızı. Ne yapıyorduk? Burada bir tane trabzan arada kalacaktı. Diğer trabzan da hemen önünde olacaktı. Yapraklarımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın. 1-2 zincir çekiyorum ve hemen şöyle dibine trabzanımı yapıyorum. Evet. 2 zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanın üzerine ve yine yanına 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına yaprağımı oluşturuyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tekrar yapalım. Ne kadar öreceğimizi de söyleyeceğim size. Yanına 2 zincir çektim. Trabzanın tepesinde de trabzan yaptım. Aynı işlemleri tekrar ediyoruz. O yüzden
tekrar göstermemin de bir anlamı yok. Evet, şöyle koyalım. Bakın, önde 4 çiçek, kollarda 3 çiçek, arkada da yine 4 tane çiçeğimiz var. Şimdi şu kol, iki kol arası bize istediğimiz ölçüyü verene kadar öreceğim. Ben şu anda herhangi bir ölçü söylemiyorum size. Ben bir örüp geleceğim arkadaşlar. Kaç santim örmüşüm? Bu çiçekler kaç tane olmuş? Bunları sizinle paylaşacağım. Siz de ona göre yaparsınız. Evet, şimdi o kısmı örüp gelelim. Arkadaşlar, benim robam bitti. Kol altına kadar geldim. Şimdi sizlerle birlikte ölçülerini paylaşacağım. Şöyle yukarıdan aşağıya, şöyle düzeltelim. Yukarıdan aşağıya 11 santim. Şu kısmı ölçelim. Bu kısmı da şu kol altına kadar ölçeceğim. 28 santim. Kolları birleştirince de birazcık genişleyecek. Yani yaklaşık olarak 2 yaş çocuğunun rahatlıkla giyebileceği bir süveter olacak arkadaşlar. Şimdi bakın, 1, 2, 3, 4 tane çiçek alt alta çalıştım. Siz şimdi burada bahsetmek istediğim bir husus var. Eğer bunu 0-1 yaş arasına yapacaksanız, şu kollarda yapmış olduğumuz 3 çiçeğimizi 2, önde yapmış olduğumuz 4 çiçeğimizi de 3'er tane yapın. Böylelikle 0-1 yaş arası çocukların giyebileceği, şu yakası geniş olmayan bir süveter elde etmiş olursunuz. Benim yakam idealdir. Resimde birazcık geniş, videoda geniş duruyor olabilir. Ama ideal bir ölçüde, yani 2 yaş çocuğuna giydirdiğinizde yakası açık durmuyor kesinlikle. Şimdi beden kısmına, kollarının birleşimine geldik. Bunları buralara taktım çünkü yanlış yerleri birleştirmemek için. Şimdi ipimi kopardım bu arkada. Bakın, kalmış olduğum yerden ipimi kopardım. Geliyorum buraya. Şuradan ipimi takacağım. Bakın, 4 çiçek önde olacak şekilde katlayan robanızı ve o şekilde yapın. Çünkü yanlış yapabilirsiniz. Yani şu şekilde birleşimini yapabilirsiniz. Öne 3 gelebilir. Ona dikkat edin. O hatayı ben yaptım çünkü. Siz yapmayın arkadaşlar. Evet, şimdi buradan takıyorum ipimi. Yuvamın içerisinden. İki tane zincir çekiyorum ve yuvaya trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi devam edeceğim. Evet. Trabzanları yaparak devam ediyorum. Kolları birleştirdikten sonra ölçüsünü bakacağız, kaç santim olduğunu. Daha da büyük olabilir arkadaşlar. Size net bir sayı şu anda vermeyeyim. Evet, geldim. Şimdi bakın, buradaki trabzan sayımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yuvamın içerisindekileri de sayıyorum. Bu yapmış olduğum 2 taneye 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane trabzanım var burada. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi şu yuvaya da bir tane lastik yapacağım. Evet. Lastiğimizi yaptık. 2 zincir çekiyorum. Burada yine çiçek modelini devam ettireceğim. Bakın, hemen yanına, yani birinci sırayı devam ettiriyoruz yine. Çiçeğimizin bir tane yaprağını yapıyoruz. İkinci yaprağını yapıyorum. Zaten burayı anlamışsınızdır. Buraya kadar geldiğiniz için
büyük ihtimalle rahatlıkla yapabileceksiniz. Evet, şimdi 2 zincir çekiyorum. Trabzana trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bir, iki zincir. Evet, şu zemini hazırlayalım. Şuradaki yuvaya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, yuvaya kadar geldim. Şimdi burada 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 trabzan. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve karşıdaki yuvaya şunu artık çıkarabilirim. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar örgüme devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Burayı 3 de çekebilirsiniz. Bedeni daha da genişletmek isterseniz 3 de çekebilirsiniz. Ben 2 çektim. Şimdi tekrar trabzanlarla örgüme devam ediyorum. Diğer tarafa kadar, diğer yuvaya kadar yine aynı şekilde geleceğim. İki zincir çekiyorum. Çiçeğimin yaprağına yapacağım. İki zincir, hemen trabzanın tepesine trabzan. Tekrar 2 zincir. Trabzan. 2 zincir, yine çiçeğimin yapraklarını yapıyorum. İki zincir. Evet, dilerseniz şu diğer işaretlediğim yuvaya kadar gelelim. Evet, yuvama geldim. Şöyle 2 tane trabzan yapıyorum. Diğer tarafta 2 zincir ile birleştirmiştik. Burada da yine bakın şurada başlarken bu yuvadan başlarken zincir çekmiştim. Hemen o zincirin şöyle tepesiyle birleştiriyorum. Şunu da buradan çıkarıyorum artık. Kollarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar trabzanlar yapa yapa ilerliyorum. Bu sırayı da yapalım. Bakalım şöyle bir görüntüsüne. Kaç santim olmuş diye. Trabzanlarımızı artık devam ettiriyoruz. Artırmalarımız bitti. Olduğu gibi devam ettiriyoruz. Evet. Lastiğimizi yine alıyorum. Lastik olarak. Evet. Şimdi yuvamızın içerisine atlıyoruz. Fıstığımızı yapıyoruz. 2 zincir, tekrar yuvaya fıstığımızı yapıyoruz. Çiçeğimizin yaprağını yapıyoruz. Evet. Ve zincirsiz bir şekilde birleştirdim. Yanındaki trabzanla 2 zincir çektim. Birleştiriyorum. Hemen yuvaya zincirsiz bir şekilde 2 yaprağımın arasına
Yine yaprak yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar yaprak. Evet. Evet, kol altına kadar bu şekilde gelelim. Kol altındayım. Burada 2 tane zincir çekmiştim. Bakın, atıyorum, şuraya batıyorum. Zincirleri tek tek batarak trabzanlar yapıyoruz. 2 trabzan yaptım. Şimdi devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, ben şu zemin kısmını da yaptım. Şimdi ölçmek istiyorum. Şöyle bakın. Şuradan, evet, 29 santim oldu. 29 santim oldu arkadaşlar. Bakın şöyle çekeyim, sizler de görün. 29 santim. Zaten şöyle esneyen bir model, bakın esneyen bir model. O yüzden 2 yaşındaki çocukların, 2-3 yaş arası çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir model. Şimdi buradan aşağısına artık devam edeceğiz. İstediğimiz uzunluk kaç santim olacaksa ona göre. Hatta bu şekilde bırakıp şöyle bir oya geçip kenarına, bunu roba olarak da, elbise robası olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu şekilde bırakırsınız. Hemen bir biye geçersiniz, kenarına kenar oyası geçersiniz ve bunu elbise robası olarak da kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi uzatıp süeter olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ben uzatacağım. İstediğim uzunluğa gelene kadar da örgümü örmeye devam edeceğim. Beden olarak hemen bakın, şuranın ölçüsünde yine şu anda ne kadar yapmışım onun ölçüsünü de vereceğim size. 14 santim olmuş. 14 santim kadar örmüşüm arkadaşlar. Şimdi ben devam edeyim. Kaç santim ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar benim süveterimin bedeni tamamlandı. Şimdi sizlerle kaç sıra yapmış olduğumu paylaşacağım. Toplamda şu güllerin sayısını vereceğim size. Şöyle yakadan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane, şöyle göstereyim, 11 tane böyle kare çiçeklerim mevcut. En sonunda şu trabzanlı sırayla bitirdim. Kol altından itibaren de kaç sıra yapmışım? Şurada birleşimimizi yapmıştık. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sırada kol altından itibaren yaptım. Toplam santimini de vereyim size. Şöyle yakadan itibaren toplam kaç santim olduğunu göstereceğim. Evet, 30 santim tam beden ölçüm. Bu kısım tam 30 santim arkadaşlar. Şimdi dip kısmının oyasıyla devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. İpimi koparladım. Şöyle. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Şu bulunmuş olduğum yere zincirimden hariç 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Zincirimle 3. Daha sonra bu bizim kenar oyamız olacak. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye sık iğne ile bağlıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Aynı yere. Yine 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye bağlıyorum.
Eğer şöyle bu kısmını topluyorsa arkadaşlar 2 tane atlayın. Üçüncüye bağlayın. Yine 1, 2, 3 zincir. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Ve 1, 2, 3 dördüncüye bağladım. Şöyle 1, 2, 3 zincir. 2 trabzan. Şu direğimize, şu trabzanımızın tepesine bağlıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Trabzan tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana yapmıştım. Birazcık sıkışık oldular. O yüzden bunu atlıyorum. Şu diğer trabzanın tepesine sabitliyorum. Bu şekilde. Diğer tarafla uyumlu olması gerekiyor. Evet, yine aynı yere 1, 2 trabzan. Bakın yine bu trabzan tepesine atlıyorum. İkinci trabzan tepesine sık iğne ile bağlıyorum. 2, 3 zincir, aynı yere trabzan, 2 tane. Şu trabzan tepesine atladım. İkinci trabzan tepesine sık iğne ile bağladım. İki trabzan, bir tane atlıyorum, ikinciye bağladım. Evet, kenar oyamız bu şekilde devam edecek. Şimdi burada da şuraya bağlayacağım arkadaşlar. Bakın şurada bir trabzan tepesi atlıyorum. Hemen yanındakini şöyle bağladım. 2, 3, yine 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye bağladım. Evet. Şimdi bu şekilde etrafını, bu kısmı tamamlayıp ipimizi koparalım. Kollarımıza geçelim. Evet, bedenimizi yaptık. Şimdi kolumuza geçiyoruz. Şöyle göstereyim bedeni. Bakın. Bu şekilde. Şimdi kolumuzda şöyle altından, kolumuzun alt kısmından ipimi takıyorum. Şöyle bir tane de sık iğne ile bunu buraya iyice sabitledim. 3 zincir çektim. 2 tane trabzan yapıyorum buraya. 1, 2. Daha sonrasında şuradaki ilmeğime, bakın şuradayım, şuradaki ilmeğime bağlıyorum. Yine 3 zincir, aynı yere 2 trabzan, 3 atlıyorum, dördüncüye bağlıyorum. Yine 3 zincir, aynı yere 2 trabzan, 3 atladım, dördüncüye bağlıyorum. Bu şekilde. Evet, burada da yine köşeye bağladım. Bakın. Şimdi burada şu trabzan tepesine atlıyorum. Şu ikinci trabzan tepesine bağladım. Bedende yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Yine bunu atlıyorum. Şu ikinciye bağlıyorum. Bunu atlıyorum. İkinciye bağlıyorum. Bunu atladım. Bağladım. Şu sıra sonuna kadar aynı şekilde gelelim.
Şimdi sıra sonundayım. En son şurada trabzanlarımı yaptım. Ve şu arada yapmayacağım artık arkadaşlar. Direkt şu ilk başlangıç yerime atlayacağım. Şöyle şurada bir yere, hemen dibine şöyle sık iğneyle, şöyle kaydırma tekniğiyle bağladım. Ve ipimi koparıyorum. Evet, bu kolumuzu bitirmiş olduk. Diğer kolu da yine aynı şekilde örelim. Şu iplerimizi de arkada gizleyip gelelim. Evet, kollarımız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde süveterimizi tamamladık. Tam yazlık için ideal ve şahane bir model oldu arkadaşlar. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla giydirebilirsiniz. Hele bu ipleri kullandıysanız, bu tarz koton, pamuklu ve bambu içerikli ipleri kullandıysanız gönül rahatlığıyla yazın giydirebilirsiniz. Hiçbir şekilde terletme yapmaz. Bu modeli kendinize de yapabilirsiniz. Anne kız takım olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok beğendiğim bir model. Evet, bu şekilde de bir videomuzun yine sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapan herkese kolaylıklar diliyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.